Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere kalıpta Nescafe'li nefis bir ıslak kek tarifi vermek istiyorum. Pamuk gibi dokusuyla çok lezzetli, harika bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen kekimizin yapımına geçiyorum. Öncelikle çırpma kabımıza 4 adet oda sıcaklığında beklemiş olan yumurtayı alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave edip mikserin en yüksek devrinde 3-4 dakika boyunca çırpalım. Yumurta ve şeker tam da bu kıvama geldikten sonra sıvı malzemelerimizi artık ilave edebiliriz. 1 su bardağı su ekliyorum. Bu tarifte süt kullanmayacağız. Onun yerine 1 su bardağı su kullanıyoruz. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim. Düşük devirde şöyle bir karıştırdıktan sonra artık kuru malzemelerimi ilave edebilirim. 2 yemek kaşığı dolusu nişasta ekliyorum. Mısır nişastası kullandım. 3 yemek kaşığı tepeleme dolu dolu olacak şekilde kakao ekledim. 2 su bardağı dolusu da unu ekledikten sonra 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilini ekledikten sonra eleyerek kek harcımın üzerine ilave ediyorum. Mutlaka elemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde kekiniz çok daha güzel bir şekilde kabaracaktır. Bu aşamadan sonra artık mikseri kaldırıyorum ve bir çırpıcı ile karıştırmaya devam ediyorum. Yumurtanın o kabarıklığının sönmesini istemiyorum çünkü. Eğer bu şekilde yaparsanız kekiniz çok daha yumuşak ve çok daha güzel bir şekilde kabaracaktır. Eğer bu şekilde karıştırmak istemezseniz mikserin en düşük devrinde karıştırmanız gerekiyor. Bu şekilde yumurtanın kabarıklığı da daha çok fazla sönmeyecektir. Evet, içinde topak kalmayana kadar güzelce çırptıktan sonra kıvamını hemen sizlere göstermek istiyorum. Kekimizin kıvamı bu şekilde olmalı. Ben bu keki kalıpta yaptım. Dilerseniz bir borcamda veya bir fırın tepsisinde de hazırlayabilirsiniz. 24 santim çapında bir kek kalıbı kullandım. Kalıbımı katı yağ ile her yerini güzelce yağlıyorum. Katı yağ yerine tereyağı da kullanabilirsiniz tabii ki. Her yerini güzelce yağlamak önemli. Bu şekilde kalıptan çok daha kolay bir şekilde çıkacaktır. Eğer kalıbınız yapışıyorsa hafif un da serpebilirsiniz. Benim kalıbımdan yağladığım zaman kolayca çıktığı için unlamadım. Hazırlamış olduğum kek harcımı kalıbıma boşaltıyorum. Bu arada fırını da 170 dereceye getirelim. Fanlı bir fırında pişirdim arkadaşlar. 170 derecede pişmeye bırakacağız kekimizi. Fırına vermeden önce yere şöyle birkaç sefer hafif hafif vuralım. İçindeki hava kabarcıkları gitsin. Daha sonrasında önceden ısıtılmış 170 derecelik fanlı fırına verelim. Kekimiz fırında pişerken biz de üzerine Nescafe'li bir sos hazırlayacağız. Bunun için 2 tatlı kaşığı Nescafe'yi uygun bir kabın içerisine alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı dolu dolu şeker ilave ediyorum. Eğer şeker oranını biraz daha fazla olmasını isterseniz 3 yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Nescafe'nin daha kolay erimesi için yarım çay bardağı kadar da sıcak su ekledim. Sıcak su sayesinde Nescafe ve şeker hızlı bir şekilde eriyor. Şimdi üzerine 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Ve bütün malzememi güzelce karıştırdıktan sonra artık kekimizin sosu hazır olacak. Bu arada kullanmış olduğum süt soğuk süt, sıcak değildi. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Sosumuz soğuk olacak. Kekimizin de ilk sıcaklığı çıkmış olacak. Evet, bunu bir kenara alıyorum ve kekimi hemen kontrol ediyorum. Benim fırınımda yaklaşık 40 dakikada pişti ama bu süre herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir.
Pişip pişmediğini bir kürdan yardımıyla anlayabilirsiniz. İçerisine batırdığınız zaman kürdan temiz çıkıyorsa artık kekiniz pişmiş demektir. Keki fırından aldıktan sonra yaklaşık 6-7 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Sonrasında kenarda bekleyen sosumu üzerine döküyorum. Bol soslu harika bir kek oluyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Pamuk gibi yumuşacık. İnanın ağzınıza aldığınız anda dağılan harika bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum bu güzel tarifi. Her yeri eşit bir şekilde de ıslanıyor. Kesinlikle kuru kalmıyor. Evet, gördüğünüz gibi bütün sosu sünger gibi çekti. Yaklaşık 10 dakika bu şekilde beklettim. Sonrasında servis tabağına hemen ters çevirip sizlere göstermek istiyorum. Kolay bir şekilde kalıptan çıktı. Kesinlikle uğraştırmadı. Dilerseniz üzerini çikolatayla süsleyebilirsiniz. Ben hiçbir şey süslemeden böyle sade olarak hemen dilimleyip sizlere göstermek istiyorum. İçi yumuşacık, çok lezzetli, harika bir tarif oldu arkadaşlar. Hemen sizlere bir de şöyle doku testi yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi pamuk gibi yumuşacık, Nescafe ile birleştiği zaman enfes bir lezzet oldu arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve bu güzel tarifi memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka yorumlarınızı da bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir vermiş olursunuz. Bana da destek vermiş olursunuz. Evet, sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu güzel tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Yapmamı istediğiniz tarifler olursa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Ben de sizlerin isteği doğrultusunda tarifler çekmeye çalışırım. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.